diyetisyen Can Özkan Piriştin'e. Şimdi bu koronavirüsle savaşta doktorlara yardımcı olacak en büyük silahımız bağışıklık sistemimiz. Peki biz bu bağışıklık sistemini bu karantina sürecinde nasıl güçlendireceğiz? Ne yapmamız lazım yani? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Karantina sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz? Nasıl doğru beslenebiliriz? Daha sonra stresin, özellikle bu şu an son günlerde yaşadığımız stresin bağışıklık sistemimize ve beslenmemize olan etkisi ve son olarak da yediklerimizin, bu karantina sürecinde yediklerimizin bağışıklık sistemimize olan etkisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bu koronayla savaşta uyku düzenimiz bozuldu. Yani nedir? İşte o haber kanalı senin, bu haber kanalı benim. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp grupları, dönen bir sürü doğru mudur yanlış mıdır belli olmayan haberler var. Bunlar bizim uyku düzenimizi bozdu. Üstüne markete gitme sıkıntımız var. Aman işte oraya dokunma, korona bana bulaşacak. Aman şunu yapma, korona sana bulaşır. Aman şununla görüşme şeklinde mevzular var. Doğru gıdalara ulaşım ve sağlıklı tercihler yapmak zorlaştı. Bunu biliyorum çünkü aynısını ben de yaşıyorum. Ancak eve kapanıp sosyal izolasyonumuzu sağlarken bağışıklık sistemimizi korumak, onu güçlü tutmak bizim en büyük silahımız, en büyük kozumuz bununla savaşta. Vaka sayısındaki artış, vefatların artışı vaka sayısıyla birlikte olarak ve aldığımız Türkiye ve dünyadan aldığımız haberler bizi üzüyor ve bu konuda strese sokmayın kendinizi demek kolay. Bakın, strese sokmayın kendinizi. Yani çok kolay, herkes söylüyor. Ancak sakinliğimizi korumak, hani strese girebiliriz evet, ama sakinliğimizi korumak çok daha başka bir yaklaşım. Neden? Çünkü işin temelinde sakinliğimizi korumamız bizim en büyük kozumuz olacaktır bağışıklık sistemine karşı savaşta. Şimdi stresin etkilerinden biraz bahsedelim. Uyku düzeninizi bozar. Uyku düzeninizi bozar. Üstüne iştahınızı bozar. Beyninizdeki hormonları bozarak, notlarıma bakıyorum bu arada. Beyninizdeki hormonları bozarak sizi depresyona sokar. Bu da size ne yapar? Bağışıklık sisteminizi baskılar. Peki bağışıklık sistemimiz bu durumda baskılanıyorsa biz ne yapmalıyız? Şimdi önceki videoda bahsettiğim şeyler geçerli. Kendinizi börek, çörek, pasta, bu WhatsApp gruplarında dönen çok güzel tariflerde doyurmak sizi gerçekten mutlu edecektir ilk başta. Ancak şöyle bir durum var ki sizin bu yüksek karbonhidratlı gıdaları tükettiğiniz anda endorfin ve dopamin dediğimiz iki tane hormon işin içine giriyor. Bu hormonlar yüksek oranda salgılanıyor siz bunları yediğiniz zaman. Böyle acayip mutlu oluyorsunuz, tamam mı? Yedikçe yiyesiniz geliyor. Ama hemen sonra bunların geri çekilimi, yani endorfin, dopamin geri çekilimi oluyor. Bu geri çekilim olduğu zaman o daha önceki grilik, böyle soğuk, iğrenç hava size gelmeye başlıyor. Arkasından daha beter olmanıza sebep oluyor. Çünkü vücudunuzdaki sahip olduğunuz seviyenin de altına inmeye başlıyor ve daha fazla çikolatalı, işte karbonhidratlı şeyler, şekerli şeyler arıyorsunuz. Bir kere bunlardan kendinizi bilinçli olarak uzak tutabilmeniz lazım. Neden? Çünkü bunlardan uzak durmazsanız bunlar sizi daha beter strese sokacaktır. Ve daha beter stres eşittir bağışıklık sisteminizin bozulması. Daha beter stres eşittir doğru tercihleri yapamamaktır. Bir diğer konu, salgından önce, bundan işte Ocak, Şubat aylarında yeni yıl çözümleri sürecinde kendini işte yaza hazırlayanlar, spora başlayanlar, diyete başlayanlar var. Benim danışanlarım da var bunların arasında. Şimdi eve tıkandık, spor yapamıyoruz. Ne yapacağız? Madem doğru düzgün spor yapamıyoruz, o zaman yemeyelim konsepti gelişiyor hemence. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise şu: şok diyetler, bu internetten bulacağınız şok diyetler ya da düşük kalorili diyetler, yani bazal metabolizmanızın hızının altındaki diyetler. Buradan kastım nedir? Vücudunuzun gün içerisinde ihtiyacı olan, var olmak için ihtiyacı olan enerjinin altındaki diyetler size açıkça zarar verir. Ve dolayısıyla kilo verdirmez. Kilo verdirmenin dışında daha beter bir nokta vardır ki kilo aldırır. Uzun vadede kilo aldırır ve bu kiloyu vermek daha zordur. Yani dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle şok diyetlerden, düşük kalori diyetlerden uzak durmanız lazım. Çünkü yeterli miktarda enerjiyi siz sisteminize sokmazsanız o zaman bağışıklık sisteminizin askerleri diyelim yeterince güçlü olamaz ve savaşamazlar ve stokin metabolizmasına
girmemiz gerekir. Bu sitokin metabolizması da sizi yoğun bakıma sokacak olan şeydir. Bir önceki videoda daha detaylı anlattım. Özetle bu süreci nasıl atlatacağız? Şöyle atlatacağız. Depoladığınız gıdalardan porsiyonlara dikkat ederek, yani abartmadan yiyeceğiz. WhatsApp gruplarında dönen börek çörek gibi şeylerden uzak duracağız. Bunları yemeyeceğiz. Sıkacağız, dişimizi yemeyeceğiz. Her zaman annenizin dediği şey doğru değildir. Ancak bu sefer doğru, gerçekten ben de benimkinin doğru dediğine şok bir şekilde yapıyorum. Sebzenizi, meyvenizi, salatanızı bitireceksiniz. Ne olur bitirin. Onlar bitecek. Pilavınız, makarnanız 2-3 kaşık olacak şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Burada eğer mümkünse bulgur pilavına yönelmeniz, makarnayı aşırı yağlı pişirmemenizi tavsiye ederim. Proteinler için kuru baklagiller güzel bir kaynaktır. Onun dışında peynir, yumurta ve süt acayip güzel kaynaklardır. Bunlardan olabildiğince yararlanmaya çalışın. Ekmek ve unlu mamullere abanmadan olabildiğince tercihen tam tahıllı gıdalara ulaşmak bizim tavsiyelerimiz arasında. Neden? Çünkü bunun iki sebebi var. Birincisi prebiyotiktir. Probiyotiklerin besinidir. İkinci olarak da B vitaminleri sizin beyin hormonlarınız için çok önemlidir. Serotonin, dopamin salgılanmasında desteği vardır bu vitaminlerin. Süreci yönetebilirsiniz. En büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar. Hepsini bir anda yapamamanız gayet doğal. Yavaş yavaş, adım adım, kontrollü gidebilirsiniz. Ben beslenme ile ilgili bütün sorularınızı cevaplamak için buradayım. Twitter'dan ya da YouTube'dan bana yazabilirsiniz. Sağlıklı kalın.